Otoyollarda güvenli sürüş yapabilmek için mutlaka bilmeniz gereken bazı bilgilerden bahsedeceğim. Öncelikle şerit hakimiyeti. En önemli konumuz bu. Zaten öğrencilerle yaptığımız derslerde üzerinde en çok durduğumuz, yani en hassas olduğumuz konu yol tutuşu, şerit hakimiyeti. Eğer şeridimizi taşırırsak ciddi anlamda tehlike yaşarız, başkalarına da tehlike yaşatırız. Şeritte gittiğimi nereden anlıyorum? Benim kullandığım en basit yöntem, ileriye doğru baktığımda, iki şeridin ortasına, ufuk noktasına, uzağa doğru baktığımda kendimi iki şeridin ortasında mı hissediyorum? Yani arabayı düşünmüyorum, kendimi düşünüyorum. Benim vücudum, kollarım, kafam, bacaklarım, yani bedenim şu an iki çizginin ortasında mı? Buna bakıyorum ve şöyle baktığımda, bakın tam kafamdan şu an hizalıyorum. İki çizginin ortasında oturuyorum. Bunu hem sağ aynadan hem sol aynadan tam ortaladığımı teyit edebilirsiniz. Tabii ki aynalara bakarak şerit ortalayıp ortalamadığınızı anlamaya fazla çalışmayın. Bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Ama ileri baktığınızda kendi bedeniniz şeridin ortasındaysa doğru yerde gidiyorsunuz demektir. Şimdi burada şerit değiştireceğim. Önümdeki aracı sollamak istiyorum. Sola sinyali verdim. Sol aynama bakıyorum. Aynada gördüğüm araç bana doğru yaklaşmıyor. Aynı hızda gidiyoruz. Yavaş yavaş direksiyonu eğdim ve değişikliği yaptım. Tekrar sağ şeride geçmeden önce sağ aynamda solladığım aracı tamamen gördüm. Ama sağ aynaya mutlak bakmanız gerekiyor. Ve şerit değişikliğini ondan sonra tamamladım. Yani solladığımız aracı sağ aynamızda gördükten sonra tekrar şeridimize geri dönebiliriz. Bunun dışında asla ani direksiyon hareketleri yapmamaya çalışın. Yani bazen böyle bir anda şöyle direksiyon kırarsınız. Bunu yapmamaya çalışın. Çok gerçekten ani bir durumla karşılaşmadıkça direksiyon kırmaktan kaçının arkadaşlar. Şeritten hafif kayıyor olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yine yavaşça ters yöne çevirerek şerit hakimiyetinizi sağlayabilirsiniz. Burada çıkış yapacağım. Sağ sinyali verdim. Her ihtimale karşı sağ aynama bakıyorum. Sağ şeritte olsam bile. Çünkü kurye gelebilir, polis veya ambulans gelebilir. Ya da emniyet şeridini ihlal eden başka bir araç gelebilir. Çıkışımı yapıyorum. Burada yine yol tek şeride düşüyor. Viraj levhalarını gördünüz. Bu çıkışlarda dikkat etmem gereken, bakın şuradaki üçgen levha benim yol vermem gerektiğini söylüyor. Soldan hızla önüme geçen araç varsa benim yavaşlayıp yol vermem lazım. Ama burası iki şerit olduğu için aslında böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Yani bu taraftan gelenle diğer taraftan gelen araçların kendi şeritleri var. Doğrudan bir katılım yok burada. O açıdan biraz daha güvenli. Bunun dışında öndeki araçla takip mesafemizi korumamız gerekiyor. Bununla ilgili teorik bir bilgi vardır. Hızınızın yarısı kadar metre mesafe bırakın derler. Bunu ölçmek çok mümkün değil. Yani hepimiz bunu ölçemeyiz. Ben şuna odaklanıyorum. Öndeki araçla aynı hızda mıyım? Yani gaza basıp şöyle göstereyim. Gaza basıp öndeki araca yaklaşıyorsam eğer ondan hızlı gidiyorum demektir. Önümdeki araçtan hızlı gitmemeliyim. Önümdeki araçla her zaman aynı mesafede gitmeliyim. Yaklaşıyorsam eğer gazdan ayağımı çekerim ve arabayı yavaşlatırım. Sağ sinyalimi verdim. Sağ aynama baktım. Yavaş yavaş kaydım. Yan yola geçiş yapıyorum burada. Artık otoyoldan çıktım arkadaşlar. Buraya kadar bazı önemli temel 3 tane bilgi aktarmaya çalıştım size. Faydalı olmuştur umarım. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yine yorum bölümünde teşekkürler var. Oradan süper teşekkür satın alarak veya kanalıma üye olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Ama en önemli önceliğim videolarımı beğenmeniz, yorum bırakmanız ve kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere.